Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle bir vlog çekimi için beraberiz. Artık eyaleti aştık. Şimdi biz Virginia eyaletindeyiz. Fakat Florida eyaletinden bize düğün çekimi için bir teklif geldi. Bugün düğün çekimine Florida'ya, Orlando'ya gidiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Arabaya yerleştirdik her şeyi. Havaalanına doğru gidiyoruz. Saate bakıyorum, saat 4:43. Sabahın 4:43'ü. 6:30'da uçağımız var. Arabaya gideceğiz, park edeceğiz. Sonra uçağa binip Orlando'ya uçacağız inşallah, Allah nasip ederse. Öğleden sonra bugün çekim başlıyor saat 4'te. Gece saat 10'a kadar çekim var. Bu aşamayı sizinle paylaşmaya çalışacağım. YouTube kanalında böylece farklı bir deneyimi, bir düğün videograförünün, bir düğün fotoğrafçısının bir günü nasıl geçiyor? Virginia'dan başlayıp Orlando'ya giden yolculuğu, sonra oradaki çekimlerimizi, arkasında da tekrar Virginia'ya dönüşü sizlerle paylaşmış olacağım. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Orlando'da çekim nasıl oluyor? Bir düğün fotoğrafçısı bir günü nasıl geçiriyor? Beraber bakalım, görüşürüz. Evet, şimdi arabadayız. Havaalanına doğru gidiyoruz. Biz Virginia eyaletinde kalıyoruz demiştim. Havaalanımız Washington DC'de, Ronald Reagan Havaalanı. Bize yaklaşık 32 dakikalık bir mesafede. İnşallah arabayı oraya park edeceğiz. Sonra uçağa bineceğiz. Bu düğün mevzusu bize Orlando'dan sosyal medyayı takip ederek ulaşmışlar. Yaptığımız işleri görmüşler ve dediler ki Orlando'ya da Florida'ya da çekim için gelir misiniz dediler. Dedik seve seve. Şimdi orada bir düğün çekeceğiz. Yaklaşık 200 kişinin katılacağı, davetlinin olduğu bir düğün. Burada işte arkadaşımla beraber gidiyoruz. Görüyorsunuz Münci Bey. Takım olarak oraya gidiyoruz. Sıcakmış, havaya baktım. Bizim bulunduğumuz yer Fahrenheit olarak 60-62 derece civarında. Fakat Orlando 91. 91 çok yüksek. 30 derece neredeyse. Şu anda 30 derece. Yani Mayıs ayının daha bitirmedik. Mayıs ayının sonlarına doğru geliyoruz. 30 derecelik bir havaya doğru gidiyoruz. Amerika'nın en güney ile en kuzey arasında çok ciddi hava değişikliği fark ediyor. Şu anda Florida'da, Miami tarafı. Orası da en yüksek yerlerden bir tanesi. Bakalım, yolculuk başlıyor. Görüşürüz. Arkadaşlar, Washington DC'de güneş doğuyor. Bakın, gökyüzü yavaş yavaş ağarmaya başladı. Şimdi Virginia'dan Washington DC'ye geçtik. Hemen bir köprüden geçiyorsunuz. Washington DC'desiniz. Burası DMV area deniyor. Yani DC, Washington DC, Maryland, Virginia. Bu üç eyalet birbiriyle neredeyse iç içe. Hep beraber hem ticaret olarak hem insanların gidip gelmesi, iş anlamında üç eyalet birbiriyle beraber neredeyse girmiş durumda. Zaten biz de Virginia'dan Washington DC'ye havaalanına geldik. Şimdi ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama National Mall dedikleri Monument, Washington DC'nin simgesi hemen şurada karşıda. Bu havaalanı güzel. Çok büyük değil. Çok büyük havaalanlarında yürü oradan oraya gidiyorsun. Burada biz arabayı park ettik. Sonra güvenliğe 2 dakika falan yürüdük galiba. Güvenlikten de kapıya gidiyoruz. Kapıda herhalde bir 2-3 dakika bir şeydir. Herkese merhabalar. Washington DC'de Ronald. Herkese merhabalar. Washington DC'de Ronald Reagan. Evet. Uçağa doğru gidiyoruz. Hey, good morning. Bu Amerikan uçaklarında öyle yeme, içme, aperatif falan beklerseniz çok beklersiniz. Cem Yılmaz'ın vardı ya şu business class'ta gidip de portakal su içme muhabbeti. Burada yok öyle bir şey. Bir şey doğru düzgün vermiyorlar. En fazla istersen içecek, yiyecek şey, parasını veriyorsun, alıyorlar. Sonradan bu Türkiye'de Pegasus'ta böyle uyguluyor ya. Buradaki neredeyse bütün uçaklar böyle. Ama biz aradan bir uçağa binmeden suyumuzu, kahvemizi aldık.
Onunla şimdi idare ediyoruz. Amerika'da böyle uçaklar otobüs gibi geliyorlar, gidiyorlar. Öyle herkes de birbirinin aynı. Business'ler, bilmem neler, VIP'ler hiç ortalıkta yok. Biraz da sıkışık değil mi? Ama Türkiye'dekilere göre uzun ya. Fena değil, iyi. İdareci artık. Evet, Orlando'ya geldik. Yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuktu. Amerika'nın doğusunun ortasından, yani New York, Washington DC diye düşünürseniz Washington DC bölgesinden ortasının en güneyine Florida'ya geldik. İlk bizi karşılayan ne oldu? Hava sıcaklığı. Bizim oralarda sıcaklık sabah herhalde 9-10 dereceydi. Şu anda buraya geldiğimizde daha sabahın saat 8.30'u, 8.43'ü 23 derece dışarıda sıcaklık. Öğlen 35-36'yı buluyor. Acayip bir sıcaklık var. Neden insanların Amerika'da tatil için güneye geldiklerini zaten böylece anlamış oluyoruz. Bir de Amerikalıların bir özelliği var. Emeklilik yaşına gelince bizim oralarda yaşayanlar, Washington DC'de, Virginia'da, New York'ta, hatta Amerika'nın hemen her yerinde, değişik yerlerinde yaşayanlar, özellikle Doğu kıyısından bahsedelim. Emekli olunca bu Florida'ya doğru taşınıyorlar. Çünkü buralar biraz daha emekliler için uygun. Birincisi sıcak. Her mevsim sıcak. Fırtınaları, o kasırgaları saymazsak. İkincisi buradaki vergiler biraz daha düşük olduğu için diğer yerlere göre biraz daha ucuz. Kuzeyde yaşayanlar emeklilik yaşlarına gelince zaten yaşadıkları zaman boyunca ödedikleri evin mortgage'larla bitmiş oluyor. O evlerini satıyorlar, bu tarafa doğru taşınıyorlar. Florida, South Carolina, North Carolina, işte Miami, Tampa, Orlando, Jacksonville, onların artık ömürlerinin sonlarına geçirdikleri yerler oluyor. Yani genel klasik bir şey. Dün bir emlakçının sosyal medyada Instagram hesabına bakıyordum. Diyor ki işte yeni bir ev sattık diyor. Benim 30 yıllık arkadaşlarım, karı koca onları söylüyor. Evlerini sattılar, artık yeni hayatlarına Florida'da devam edecekler diyor. Standart, klasik yani. Bir sürü ev çektim öyle. Evlerini satıp böyle güneye taşınanlar. Neyse, Florida'ya hoş geldiniz. Orlando havaalanında ilerliyoruz. Şimdi pek insan gözükmüyor ama burası dünyanın sadece Amerikan değil, en çok turist çeken şehirlerinden bir tanesi. Bir Los Angeles'ta var. Universal Studios. O büyük dev tema parklar. Bir de burada var. Muhtemelen Türkiye'den seyredenlerin bir kısmı zaten bilecektir. Turistlerin büyük bir kısmı Orlando'ya bu tema parklara, Disneyland'e falan geliyorlar. Saatlerce sırada bekleyip o büyük roller coaster'lara biniyorlar. Harry Potter'ın dünyasına gidiyorlar falan. Ben gitmedim ama bir arkadaşım var Türkiye'den. Çoluğunun çocuğunu toplayıp buraya sadece bu Disneyland'e gelmişti. Çok sıra oluyor, çok kalabalık. Los Angeles'takini biliyorum. Gelmek isterseniz gelin de biraz eziyet yani. Ve pahalı. Çok pahalı, fiyatları sonra söylerim. Excuse me. Someone is waiting for us. Should we here or downstairs? Okay, turn real quick. I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Burası bir araç kiralama yeri, yani daha doğrusu otopark, kaç katlı otopark bakın. Aracı da buradan alacağız, şimdi kiraladık. Ama şuraya bile böyle fountainlar, şelaleler falan yapmışlar.
ortamı güzelleştirmişler. Bakın burada da var. Havaalanından insanlar çıkmış geliyorlar. Ama karşılarında havaalanının içinde böyle bir şelale. Evet, duygular şelale. Neyse gidelim biz bir arabamızı alayım. Evet arkadaşlar. Arabamızı kiraladık şimdi. Malzemelerimizi buraya koyuyoruz. Önce gidip bir tanıdık birisi var burada. Bize ismini verdiler. Orada gidip bir kahvaltı yapacağız. Sonrasında da gelin damatla buluşmaya gideriz. Ama önce gidelim şöyle bir şeyler içelim. Evet, şimdi havaalanından çıktık. Biriyle buluşacağız. Hem kahvaltı yapacağız hem biraz belki sohbet ederiz. Çünkü daha vaktimiz var. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Biz saat 3'te buluşacağız gelin ve damatla. O yüzden hem biraz çevreye şöyle biraz bakarız. Hem bir referansla gittiğimiz o arkadaşla tanışır, konuşuruz. Burasıyla alakalı biraz bilgi alırız. Sonrasında da belki biraz sosyal medya için videolar çekebiliriz. Bakacağız. Bu ne sıcak böyle. Orlando'nun şöyle biraz sokaklarına bakalım dedik. İşin doğrusu bir şey bilerek de gelmedik yani. Bir adreste buranın en meşhur göllerinden biri varmış. Birine sorduk, dedik o gölün yanına gidelim. Gelmişken şimdi arabayı park ettik, biraz ilerliyoruz. Şunları gördüğünüz gibi artık güneye doğru geldiğimizin alameti bunlar. Böyle tropikal bilgiler, tropikal bitkiler, tropikal yeşillikler görüyorsanız demek ki artık güneydesiniz. Yani Amerika'nın diğer yerlerine benziyor biraz. Bizim Virginia'da da Alexandria tarafında böyle sokaklarda oturan insanlar, mağazaların olduğu sokak caddeler var. İşin doğrusu Amerika'da çok yaygın bir uygulama değil bu. Sadece bazı şehir merkezlerinde var. Geri kalan her yerde başka türlü mall denen çarşılar var. Böyle sokaklarda Nişantaşı gibi görüntüler her yerde yok. New York'ta falan olabilir de Amerika'nın diğer yerlerinde bunlar çok seyrek, çok az gözüken yerler. Burası da onlardan bir tanesi. Şimdi bakalım şurada diyorlar ki yani internetten dendiğine göre Orlando'nun en meşhur göllerinden bir tanesi varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Orada size söyleyeceğim birkaç şey var birazdan. Uçaktan iniyoruz. Böyle bakalım biraz dedim Orlando'ya doğru. Her yerde küçük küçük gölcükler var. Ama her yerde yani koskocaman, galiba 3 milyon civarında kalabalığı olan bir şehir burası. Koskocaman şehrin her yerinde küçük küçük göller var. Yani sanki bana sorarsanız burayı böyle güzelce ıslah etmişler ama eskiden bataklık gibi bir yer olabilir. Çünkü her yer göller var. Dolayısıyla göller olunca da timsahlar da oluyor. Hani böyle Florida'da timsahlarla alakalı haberler duymuşsunuzdur. Adamın balkonuna geliyor falan. Geçenlerde bir videoda da bahsetmiştik. Onların olduğu yerler buralar. Şimdi şu gölde olduğunu zannetmiyorum da burası tam şehrin içi. Burada yoktur. Ama bu göllerden dolayı bir şey var. Yani toprak tabii yumuşak olduğu belli. Amerika'da evlerin çoğunun bodrum katı vardır. Dediler ki bu bölgede hiç evlerin bodrum katı yoktur. Çünkü biraz kazarsanız suya iniyorsunuz. Ya da o bodrum katları su basabilir. O yüzden buralarda hiç bodrum katı yapılmıyor dediler. Florida değişik yani sıcak, böyle nemli bir ortam ama çok ilgi görüyor. Peki kimler ilgi görüyor? Şimdi şuraya doğru gidelim. Kimler ilgi gösteriyor onları anlatacağım size. Ama önce şuraya bakalım. Gölün kenarına geldik. Evet buyurun arkadaşlar, Kuğulu Park'tayız. Bunlar her tarafta kuğular var. Bizim Ankara'daki acaba Gençlik Parkı'ndaki kuğular duruyor mudur ya? Ne diyorsun? Duruyorlar abi. En Duruyorlar son mı? geçen gündem oldu hatta. Bir şeyler oldu orayla ilgili. Bir Yani- gündem oldu ama hatırlamıyorum haberi. İyi yani orada tutuyorlarsa, birileri alıp götürmediyse iyiymiş. Güzel.
19 Mayıs, orası 19 Mayıs şey miydi? Yok, Gençlik Parkı'ydı, tamam. Gençlik Parkı. 19 Mayıs Parkı Samsun'da olabilir. Ankara'da Gençlik Parkı vardı, doğru. Anladığım kadarıyla senin de söylediğinden hala Gençlik Parkı duruyormuş. Oraya giderdik. Ben de talebeyken teyzemler Ankara'da oturuyor. Teyzemin oğluyla beraber Gençlik Parkı'na arada giderdik. Ama şimdi ne halde bilmiyorum. Bir de burayı görünce aklıma şey geldi. Bir zamanlar televizyonda çalışırken kulakları çınlasın o zamanki yayın başkanımızla beraber Hidayet Bey'le İsviçre'ye gitmiştik. İsviçre'nin Luzern şehriydi galiba. Orada da böyle bir gölün kenarına gitmiştik beraber. Böyle gölünde hep kuğular vardı. Çok güzel ördekler vardı. Onları hatırladım. Şimdi de burada. Hatta diyecektim ki şeyin içinde, gölün içinde kocaman bir fıskiye var diyecektim. Kafamı çevirdim, burada da varmış bir tane. Bu göller, zannediyorum bu göller, emin değilim ama doğal göller. Çünkü dediğim gibi şeyden uçaktan bakınca görüyorsun her taraftan gölleri. Bizim Virginia'daki göllerin %90'ı ise sonradan yapma suni göller, böyle su ihtiyacı falan karşılamak için bir şekilde hem görsel güzellik yapmışlar ama her tarafa suni göller yapmışlar. Fakat bu göller doğal göller. Zaten buranın tabiatı itibariyle de hemen okyanusun kenarı, bilmiyorum ne kadar gidiyoruz ama kısa bir süre sonra burada okyanus var. Şu tarafta değil mi okyanus? Bir saat sonra okyanus var. Okyanusun da kenarı. Yani yüz ölçümü, yer ölçümü neyse yer katmanları olarak çok farklı bir coğrafya. Şimdi buralara insanlar niye tercih ediyorlar, size onu anlatayım. Şuraya oturayım mı? Ya da şöyle gidelim, gölgeye bir yere gidelim. Size insanlar neden buraları tercih ediyorlar onu anlatacağım. Şimdi size neden Amerika'da diğer bölgelerde yaşayan insanların Florida bölgesini çok tercih ettiğini söyleyeyim. Bir kere turistik kısım var, onu sonra anlatacağım. Turistik kısmı, şu anda bulunduğumuz yer, bırakın Amerika'yı, dünyanın en çok turist alan yerlerinden bir tanesi. Onu birazdan bahsedeceğim ama turistler değil. Yaşı ilerleyenler Amerika'da 65-70'in üzerine gelenler kelimenin tam anlamıyla göç ediyorlar. New York'ta, Pensilvanya'da, Virginia'da, Maryland'de, Utah'ta, Colorado'da nerede yaşıyorsa yaşasın. Hayatlarının belli bir yerine gelince, 65-70'e gelince diyorlar ki tamam, time to go. Çünkü nereden biliyorum? Real estate fotoğrafı çekiyorum. Oraya gittiğim evlerin bir kısmı, belli bir yüzdesi artık yaşı başı ilerlemiş evlerini satan insanların evlerinin fotoğrafları. Onlarla zaman zaman sohbet ediyorum, hikayelerini dinliyorum. Hikayede diyorlar ki biz bu evi 30-35 yaşlarımızda aldık. Deli gibi çalıştık, çalışmaya devam ettik. 30 yıl boyunca bunun mortgage'ını ödedik. Sonra mortgage ne oldu? Payoff. Yani hepsini ödedik mortgage'ın. Bitti artık. Bu evi satacağız. Elimize geçen parayı ile güneye, Florida, South Carolina, North Carolina, Georgia, bu bölgelere gideceğiz. Bu parayla oralardan istersek kendimize yeni, daha küçük, sadece yaşlılar için yapılmış evlerden ya satın alacağız ya kiralayacağız diyorlar. Sonra da ömrümüzün geri kalan kısmını o sıcak bölgede emekli hayatıyla yaşayacağız diyorlar. Amerika'da öyle çoluğuma çocuğuma ev bırakayım, arsa bırakayım, araba bırakayım, böyle bir şey yok. Hiç yok. Yani şimdi siz kendi aranızda düşünün. Türkiye'de bırakılıyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış, onu size bırakıyorum. İsterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Deliler gibi çalışıp çoluk çocuğa bir daire bırakayım, bir tane dükkan bırakayım, 2 araba bırakayım, biraz para bırakayım diye ömrünü heder etmek mi? Yoksa ben ya çalışacağım kadar çalıştım, şimdi çalıştığım paraları yiyeceğim diyen insanlar mı? Çoluk çocuk da kendisi de kazansın, yesin diyenler mi? Onlarla alakalı düşünceniz neyse burada yorumlara yazabilirsiniz. Ama Amerika'daki durum neredeyse tamamen kendi kazandıklarıyla aldıkları evi, yatırımlarını satıyorlar, gidiyorlar. İşte şu anda bulunduğumuz Orlando gibi, Miami gibi, Tampa gibi, Sarasota gibi, Georgia gibi, South Carolina gibi bölgelere göçüyorlar, taşıyorlar. Bir de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kendilerine spor, lüks bir araba alıyorlar, altlarına çekiyorlar. Üstü açık araba. Bakın şimdi çevremizde görseniz üstü açık arabaların çoğunu Amerikalı yaşlılar kullanıyorlar. Diyorlar ki bu kadar çalıştık, alalım bir tane ömrümüzün şu son zamanlarında spor araba, tadını çıkaralım diyorlar. Böyle bir video, short video yapmıştım.
O videoda kimisi kardeşim 65'e 70'e geldikten sonra ben spor arabayı ne yapayım? Gençliğimde alır binerim diyenler var. Onlar da haklı olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yazabilirsiniz bunu yorumlara. Ama bence iyi yapıyorlar. Yani sonuçta ölüp gidecekler. Yani tabii dünya adına böyle bir hedefin bu dünyanın tadını çıkarmaksa onlar açısından bahsediyorum. Herkesin görüşü, düşüncesi farklı olabilir. Böyle bir ortamda yaşıyorlar. Kimine iyi gelebilir, kimine gelmeyebilir. Ruh halinize göre işler değişir arkadaşlar. Bu bilgileri verelim. Şimdi de ne yapıyorduk? Münci, saatimiz 2 galiba şu anda. Tam göremedim. Evet, açıldı. Evet, saat 2 olmuş. Yaklaşık 2 saat sonra gelinle damatla buluşacağız. Onlarla buluşmadan şöyle bir çevremizi görelim. Size de gösterelim istedik. Gelsin. Şu anda yalnız böyle 4'e 3 değil mi? Değil o ön ekran öyle gösteriyor. Şimdi size biraz düğün fotoğrafçılığıyla alakalı bilgi vermeye çalışayım. İster değişik eyaletlere, şehirlere gidin, isterseniz bulunduğunuz şehirde yapın. Düğün fotoğrafçılığının bazı trikleri, bazı püf noktaları var. Birkaç tanesini söyleyeyim. Öncelikle gelinle damat mevzusu önemli. Onların kendilerini iyi hissetmeleri lazım. Onun için de onlarla önceden toplantı yapıp konuşup detaylar üzerinden bir geçmeniz çok önemli. Çünkü onlar sonuçta ömürlerinde bir kere evleniyorlar. Hani ikinci, üçüncü evlenenler de olabilir ama çoğunlukla bir defa evleniyorlar ve çok sizin kadar bilgi sahibi değiller. Fakat siz 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane düğün çektiğiniz için onlara zaten şu saatte böyle olacak, buraya gideceğiz, böyle pozlar vereceğiz diye anlatıyorsunuz. Bir önce şöyle bir rahatlıyorlar. Diyorlar ki tamam, emin ellerdeyiz falan, o kendilerini iyi hissediyorlar. Onlarla ilişkiler kısmı önemli. Amerikalılarla ya da dünyanın değişik milletlerinden insanlarla çalışıyorsanız dil meselesi önemli. Gelin kendisini konuşup anlaşabileceği birisinin olması istiyor. Yani anlaşabilmelisiniz bir şekilde. O zaten önemli, onu başka zamanlarda da söylemiştim. Bir taraftan da teçhizat ve bir bakış açısı. Teçhizatları en iyisinden alabilirsiniz. En iyi kameralar, en iyi lensler, tripodlar, ışıklar, mikrofonlar alabilirsiniz. Ama onları bir taraftan da iyi kullanabilmek önemli. Çünkü bir açıyı yakalayabilmek, bir anı görüntüleyebilmek, insanların böyle mutluluğuna destek olabilmek önemli. O yüzden de hem kendinizin hem de ekibin olaya çok odaklanması önemli. Çok şükür şu ana kadar biz ekip olarak iyi sonuçlar aldık. İyi dönüşler alıyoruz. Çok şükür. Sonra tabii bu düğün sürecince zor bir iş bu. Bakın sabah saat 4'te kalktık. 4.30'da buluştuk. 5.30'da havaalanındaydık. 6.30'da uçak kalktı. 9'da Orlando'ya indik. Gittik bir yerde bir şeyler yedik, işte kahvaltı yaptık. Oradan bazı dostlarla buluştuk. Sonra onlarla biraz sohbet ettik. Hala ayaktayız. Şimdi saat 2'de çekim için buluşacağız inşallah. Ondan sonra da akşam 10'a kadar çekim var. O yüzden bir de kondisyon önemli. Gerçekten kondisyon önemli. Çünkü geçen bir düğün çektik gene Minci ile beraber. Nasıl yorucuydu değil mi? Kaç saat halay vardı? 5 saat var mıydı? Daha fazla ya. 10 saat zurnaya maruz kaldık. Ben şahsen ertesi gün kendime gelemedim. Bir sonraki gün bile daha tam toparlayamamıştım yani. Öyle de bir zor tarafı var. Yani o fotoğraf çekiyor, ne güzel. Millet kakara kikiri. Böyle bir şey yok. Varsa böyle bir düşünceniz, önce bir bunu bilin istedim. Bu arada bakın, bu gölün adı neydi? Lake Iola mıydı? Iola, evet. Lake Iola. Bu bölgede yaşayanlar biliyordur. Onun çevresinde de şöyle bir dolaşıyoruz. Size Kuğulu Park'ın kuğularını göstereyim mi? Şurada. Gölün içinde böyle pedalle gidilen kuğular var ya, aynısı burada da var. Iola acaba
Ne ki? Şurada, burada kuğuların gerçekleri. Şurada da insanlar üzerine binsin, gezsinler diye yaptıkları pedallı kuğu sandallar var. Onlarla gezebilirsiniz. Şurada bir tane ablamız oturmuş, dinleniyor. Şöyle bakın. Neyse ki şimdi sıcak doğru ama tam sıcak değil. Daha sezon yeni açılıyormuş. Muhtemelen burada Haziran-Temmuz ayında günün bu saatinde yürünmez gibi geliyor bana. Şimdi ya. Şimdi bu arabanın camları niye açık biliyor musunuz? Bakın. Orlando'da pencereler açık gidiyoruz. Çünkü arabanın kliması bozuldu. Yepyeni arabaya benziyor. Bugün kiraladık. Ama kliması bozuldu. AC çalışmıyor. Soğukta bile neredeyse sıcak üflüyor. Dışarısı tam 99 Fahrenheit, 100 Fahrenheit. Bilmiyorum kaç derece oluyor. Yani 36 mı, 37 mi, 38 mi? Adana gibi sıcak şu anda burası. Ama arabanın kliması çalışmıyor. İyi mi? Gözüküyor mu orada bir yerde? Gözüküyor. Geldik buraya. Orlando'ya. Sıcak bölge dedik. Neyse klima hallederiz dedik. Orada da arabanın kliması bozuldu. İşte her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Neyse. Açtık pencereleri. Eskiden klimasız arabalarla nasıl gidiliyormuş ya? Bizim bir Renault 12'miz vardı. Renault 12 TSV. Klima yoktu ama öyle yaz kış kullanıyorduk. Demek ki olabiliyordu eskiden. Oo, rüzgar. Evet, düğün başladı. Misafirler geldi, yerlerine yerleştiler. Birazdan gelinle damat odalarından çıkıp salona geçecekler. Sonra konuşmalar olacak. Arkasından biraz daha böyle gelinle damatla dışarı çıkacağız. Orada fotoğraflar çekeceğiz. Arkasından pasta kesme, yine konuşmalar, takı falan derken böyle bakalım, şimdi uzun bir gecenin ilk dakikalarındayız. Gelinle damatla böyle düğünün tam ortasında 13-14 dakikalık bir yere geldik. Burası güzel bir göl. Bunun gölün kenarında böyle romantik fotoğraflar çektik. Yaklaşık yarım saatlik bir session'dı. Biraz da düğünün olduğu yerden acele ettirdiler, çağırdılar. Dediler ki hemen gelinle damadın burada olması lazım. Programın biraz ilerisinden gidiyoruz dediler. O yüzden şimdi gelin damadı gönderdik. Biz de buradan ayrılacağız. Tekrar düğün salonuna gideceğiz. Ama size göstermek istediğim yer asıl burası. Dedik ki tamam, bir gölün kenarına gidelim, geldik. Fakat biliyorsunuz Florida'da timsahlar varmış. Biz henüz görmedik de varmış. Dedim bu gölde de mi var? Dediler ki bakın şu soldaki otların arasına bakarsanız oralarda timsah görebilirsiniz. Her zaman olabiliyor. Hatta damadın kardeşi, bizi buraya getiren arkadaş dedi ki benim küçük kardeşim burada geçenlerde timsahların bir tanesiyle gördü. Hatta timsaha tekme attı falan bir şeyler. Böyle bir boğuşma oldu falan dedi. Demek ki böyle şeyler olabiliyormuş. Yani şurası Orlando'nun kenarında bir yerde bir göl. Bu göllerde arkadaşlar timsahlar da olabiliyormuş. Görüyorsunuz ne zor şartlarda çalışıyoruz. Sadece fotoğraf çekmiyoruz. Timsahlarla da boğuşuyoruz deyip olayı biraz abartayım. Böyle fotoğrafçılık işi. Evet arkadaşlar, dakika ve skor veriyorum. Saat şu anda 10. Gece 10. Ne demiştik videonun başında? Sabah saat 4'te kalktık. 4.30'da buluştuk. 5.30'da havaalanına gittik.
6.30'da uçak kalktı. 9'da buraya Orlando'ya geldik. Kahvaltı yaptık. Biraz dışarıda çekim falan yaptık. Sonra öğlen şeyle buluştuk. Saat 3'te gelin damat alması için gelin almaya ekibiyle buluştuk. Gittik gelin almaya katıldık. Oradan şu arkamda gördüğünüz düğün salonuna geldik. Sonrasında başladı düğün. 5'te başladı. Arada gittik gelin damatla beraber buraya 15 dakika mesafede bir gölün kenarında fotoğraflar çektik, videolar çektik. Geri tekrar buraya geldik. Sonra bildiğiniz düğün işte bütün atraksiyonlar, danslar, oyunlar, pasta kesmeler bilmem neler. Ne oldu? Saat 10 oldu. Ben şimdi hesap etmeye çalışıyorum. 4'ten 10'a kadar kaç saat geçmiş? Yani şimdi size bir fotoğrafçının, bir düğün fotoğrafçısının bir gününü anlatan bir video çekmeye, bir vlog yapmaya çalıştık. Bunu da sizlere gösterdik. Artık buna siz karar verin. Bu iş nasıl bir şey, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz, bu insanlar nasıl yapıyor, Metin bu işleri nasıl yapıyor, nasıl, pardon burayı düzelteyim tekrar. Artık siz bakın karar verin. Bu kolay bir iş mi, zor bir iş mi, eğlenceli bir iş mi, değil mi? Siz karar verin. Yorucu olduğu kesin, eğlenceli olup olmadığı sizin kendi durumunuza bağlı. Biraz da insanlarla ilişkilerinize bağlı. Çünkü burada bir sürü gelin, damat, onun ailesi, gelen misafirler, sizin tanıdıklarınız, sizi tanıyanlar ya da tanımayanlar, bir sürü insanla muhatap oluyorsunuz. O ilişkilerin düzgün yürütülmesine bağlı. Bugünkü düğün gayet güzeldi. Birkaç tane benim de önceden tanıdığım insanlar vardı. Onlarla da sohbet etme imkanı buldum. Böyle sabah saat 4'te başlayıp gece 10'da biten uzun, yorucu ama güzel bir gün oldu. Evet, YouTube kanalımızdaki bu videoyu burada artık tamamlayalım. Biz gidip dinlenelim. Siz lütfen dinlenmeden önce bunu hangi saatte seyrediyorsanız bir yorum yapın. Arkadaşlarınızla paylaşın ya da bir like atın. Yorum yapacaksanız bana direkt yazabilirsiniz. Bir düğün fotoğrafçısıyla alakalı başka şeyler sorabilirsiniz. Ya da dünyanın değişik yerlerinden bunu izliyor olabilirsiniz. Nereden izlediğinizi bize yazabilirsiniz. Böylece interaktivitemiz artmış olur. Hadi bize eyvallah, görüşürüz.